Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Sinir sistemi ilaçları grubunda yer alan Lyrica, 25, 75, 150, 225 ve 300 mg'lık 14 ve 56 kapsül içeren ambalajlarda bulunmaktadır. Lyrica'nın etken maddesi pregabalindir. Lyrica yeşil reçeteli bir ilaçtır. Yeşil reçete bağımlılık yapabilecek ilaçları içeren bir reçete çeşididir. Bu nedenle bu ilacı doktor kontrolünde ve dikkatli kullanmak gerekir. Lyrica nedir, ne için kullanılır? Lyrica kapsüller hastalık nöbetlerine ve ağrıya sebep olan beyindeki sinir uyartılarını yavaşlatarak istem dışı kasılmaları durduran ve önleyen bir antiepileptiktir. Lyrica istem dışı kasılmalarla veya kasılma olmadan vücudun belirli bölgelerini etkileyen basit parsiyel nöbetler ve bilinç bulanıklığı veya bilinç kaybına sebep olan kompleks parsiyel nöbetlerin kontrol altına alınmasını sağlar. Ayrıca beyindeki merkezi sinir sistemine giden ağrı sinyallerini yavaşlatıcı etkisiyle uçuk virüsü, zona ve diyabet gibi rahatsızlıklardan kaynaklanan sinir ağrıları ve eklem dışı romatizmal ağrılar ile ilgilidir. Lyrica'yı kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesi olan pregabaline karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer şeker hastasıysanız bu ilacı kullanırken kilo alabilirsiniz. Bu durumu hekiminizle görüşmeniz gerekir. İlacı kullanırken kendine zarar verme ile ilgili düşüncelere sahip olma, davranışlarda ve ruh halinde değişiklikler, panik ataklar, uyku sorunları, alıngan, telaşlı, heyecanlı, sarılgan, huzursuz, agresif, ruhsal ve fiziksel olarak kendini hiperaktif hissetme gibi yeni ya da daha da artan rahatsızlıklara sahipseniz, doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir. Bu ilacı eğer hastalık nöbetleri tedavisi için kullanıyorsanız, durumunuzda iyileşme görülse bile kullanmaya devam ediniz. İlacın kullanımını doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz. Aksi takdirde nöbetlerde artış olabilir ve geri dönüş belirtileri yaşayabilirsiniz. İlacınızı tamamen kesmeden önce yavaş yavaş bırakmanız gerekebilir. İlacın kullanımı uyku hali ve baş dönmesine sebep olabileceğinden yaşlı hastalar düşmelere, yaralanmalara ve kazalara karşı tedbirli olmalıdır. Böbrek hastalığınız varsa veya şeker hastasıysanız ya da konjestif kalp yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmadan önce muhakkak doktorunuza hastalıklarınızı ve kullandığınız ilaçları söyleyiniz. İlacınızı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyulabilir. Eğer süt ve süt ürünlerinde bulunan şekerin sindirilememesi durumu varsa veya laktaz eksikliğiniz ya da bağırsaklardan glukoz, galaktoz emilim yetmezliğiniz varsa bu ilacı kullanmamalısınız. Tedaviniz süresince alkol almaktan kaçınınız. Alkol ilacın olası yan etkilerini daha da arttırmaktadır. Yanınızda acil durumlar için bu ilacı kullandığınızı belirten kimlik kartı ve bilgilendirme bilekliği taşımalısınız. Eğer düzenli olarak anksiyete ilaçları, depresyon ilaçları, soğuk algınlığı ilaçları, alerji ilaçları, uyku ilaçları, ağrı kesiciler ve narkotik ağrı kesiciler gibi diğer uyku verici ilaçlardan kullanıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz. İlacınızı bu ilaçlarla birlikte kullanmak uyku halini daha da arttıracaktır. Tedaviniz süresince aileniz ya da sizinle ilgilenen kişiler ruh hali değişiklikleriniz ve belirtileriniz konusunda hassas davranmalıdırlar. Bu ilaç düşünce ve reaksiyonlarınızı bozacak yan etkilere sahiptir. Baş dönmesi ve uyku haline sebebiyet verebileceğinden ilacın üzerinizdeki etkisini görmeden araç veya alet kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren işleri yapmaktan kaçınınız. Gebelik döneminde ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmamalısınız. Hamilelik döneminde kullanıldığında doğmamış bebeğe zarar verebilir. Emzirme döneminde ise hekiminize danışmadan kullanmanız önerilmemektedir. Lyrica kapsül nasıl kullanılır?
Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedaviniz süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış veya size tavsiye edilenden fazla kullanıldığı takdirde hastalığınızda bir iyileşme sağlanmaz, aksine sağlığınıza ciddi zararlar verebilir. İlacınızın her bir kapsülünü bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. İlacı tercihen yemeklerle birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde nöropatik ağrı, epilepsi ve yaygın anksiyete bozukluğunda belirlenen doz genellikle toplam 150 mg ile 600 mg arasında olacaktır. Doktorunuz günde 2 ya da 3 ayrı seferde almanızı söyleyebilir. Günde 2 lirika alımında sabah ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız. Günde 3 kere almanız gerektiğinde ise sabah, öğle ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz. Fibromiyalcide belirlenen doz genellikle 300 mg ile 450 mg arasında olacaktır. Doktorunuz günde 2 ya da 3 ayrı seferde almanızı söyleyebilir. Lirika'nın etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı hastalarda Lirika normal dozlarında kullanılabilir. Böbrek fonksiyonları azalan yaşlı hastalarda Pregabalin'in dozunun azaltılması gerekebilir. Kullanmanız gerekenden fazla Lirika kullandıysanız uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz. Eğer kullanmanız gerekenden fazla kullandıysanız doktorunuzla görüşünüz. Lirika'yı her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir. Almanız gereken dozu almayı unutursanız, hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtilen şekilde zamanında alarak normal doz takvimine devam ediniz ve unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Doktorunuzla görüşmeden Lirika kullanımını aniden kesmeyiniz. Tedaviniz en az bir hafta süreyle kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme, sersemlik ve anlamlı fiziksel bağımlılıktır. Daha uzun süre Lirika kullanmanız halinde bu yan etkilerin sıklığı ve şiddeti kullandığınız doza göre artabilir. Hekiminize danışmadan ilacın kullanımını durdurmayınız ve doz miktarında değişiklik yapmayınız. Lirika kapsülün kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır: baş ağrısı, iştah artışı, kas ağrısı, güçsüzlük, halsizlik, kol ve bacaklarda şişme, kolay kanama ve çürük oluşumu gibi yan etkilerden bir ya da birkaçı görüldüğünde doktorunuzu arayınız. Sersemleme veya uykululuk, endişe, kaygı, bulanık görme, denge veya koordinasyon kaybı, hafıza ve konsantrasyon problemleri, ağız kuruluğu, cilt döküntüsü veya kaşıntı, kabızlık, gaz, iştah artışı, eklem veya kas ağrısı ilacın hafif yan etkilerindendir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.